Bütün mal varlığını yıllarca uğraşarak elde ettiğin ünvanları ve toplum içindeki o parıltılı saygınlığını bir gecede kaybetmek, insana geriye ne kalacağını çok derin bir şekilde sorgulatır. Bugün etrafındaki her şeyi alevlere teslim edip, karşılığında yenilmez, hiçbir ordunun yıkamayacağı bir zihin inşa eden bir adamın, Megaralı Stilpo'nun dünyasına giriyoruz. Şöyle hayal etmeni istiyorum. Kıyıya vuran o ağır, ritmik dalga seslerini duyuyorsun. Bir liman kentinin tuzlu, yosun kokan havası doğrudan yüzüne çarpıyor. Fakat o denizin dingin sesine çok zıt son derece karanlık ve tehditkar bir uğultu var arka planda. Uzaklardan gelen, yanan bir şehrin o tüyler ürpertici derin uğultusu bu. Alevlerin gökyüzünü kızıla boyadığı, taş binaların çatırdadığı o devasa yıkımın tam ortasında zihni bu kaosun çok ötesinde olan bir adam duruyor. Herkes panik içindeyken o sadece etrafındaki alevleri izliyor. Milattan önce 4. yüzyıldayız. Yanan o şehrin küllerinden çok öncesine Megaralı Stilpo'nun o ilk yıllarına gidiyoruz aslında. Yunanistan'ın ticaretle zenginleşmiş liman kenti Megara'dayız. Sokaklarda sabahlara kadar süren şaraplı, hesapsız eğlencelerin tam merkezinde yer alan bir genç adam var. O dönemde toplumun gözünde hayatını tamamen ziyan eden, anlık zevklere köle olmuş biri olarak görülüyor. Yani geceleri şehrin meydanlarında bitmek bilmeyen kutlamaların başrolünde yer alıp kuralları hiçe sayıyor. O yıllardaki felsefe zihnini kontrol etmek üzerine kurulu bir disiplin arayışıyken, o tamamen arzularının yönlendirdiği, rüzgarda savrulup giden bir yaprak gibi yaşıyor. Fiziksel hazların, anlık öfkelerin ve tükenmek bilmeyen bir iştahın esiri olmuş durumda. Zihni dışarıdan gelen her türlü uyarana anında ve kontrolsüzce tepki veren açık bir hedef halinde. Ta ki içindeki o ani kırılma ve uyanış anı yaşanana kadar, arzularının o bitmek bilmeyen anlık heveslerinin kölesi olmaktan yorunup, kendi içine dönerek devasa bir savaş başlatıyor. Dinlerken aklıma şöyle bir manzara geliyor. Hani dağlardan kopup gelen, vahşi, taşkın ve önüne çıkan her şeyi sürükleyen kaotik bir nehir vardır ya. Megaralı Stilpo'nun gençliğindeki o kontrolsüz enerji tam olarak bu taşkın nehre benziyor. Yıllarca başıboş, kaotik bir şekilde akıp giden o vahşi nehrin önüne irade denen devasa bir baraj çekiliyor. O yıkıcı su kütlesi barajın türbinlerinden geçerek ehlileştiriliyor ve bütün bir şehri aydınlatacak muazzam bir enerjiye dönüştürülüyor. İçindeki o büyük zaafları muazzam bir disiplinle tek tek dize getirip kendini zihinsel bir arınmaya adıyor. Dış dünyanın kölesi olan o genç adam gidiyor, yerine zihninin mutlak efendisi olan yepyeni bir karakter geliyor. Bu zihinsel arınma sadece bir karakter değişimi olarak kalmıyor tabii. Onu eşine az rastlanır bir hitabet dehasına dönüştürüyor. Kendi içindeki savaşı kazanmış bir insanın dışarıya yaydığı o aura kelimelerine inanılmaz bir ağırlık katıyor. Sadece Megara'nın değil, tüm düşünce dünyasının ağırlık merkezi bir anda yer değiştiriyor. Atina'nın o en köklü okulları, yıllarca felsefenin tek adresi olarak görülen kurumları sarsılmaya başlıyor. Aristoteles'in akademisinde bile büyük çatlaklar oluşuyor. Aristoteles'in kendi öğrencileri o prestijli akademinin kapılarından çıkıp akın akın Megara'ya koşuyor. Diğer ünlü hocaların öğrencileri, sadece onun zekasının yarattığı o çekim alanına kapılarak her şeyi geride bırakıyorlar. Çünkü felsefe sınıflarda öğretilen teorik bir kavramken, Megaralı Stilpon bunu bizzat kendi hayatında ete kemiğe büründürüyor. İnsanlar sadece anlattıklarını dinlemeye değil, o iradenin canlı canlı bir örneğini görmeye gidiyorlar. Atina sokaklarında yaşanan o izdihamı zihnimde canlandırmaya çalışıyorum. Ünü sınırları aşıp o devasa şehre adımını attığı ilk anda, metropolde hayat kelimenin tam anlamıyla duruyor. İnsanlar atölyelerindeki işlerini yarıda bırakıyor, tüccarlar dükkanlarını kapılarına kilit vuruyor, ustalar aletlerini tezgahın üzerinde bırakıp sokağa fırlıyor. Sırf bu adamı bir saniye olsun görebilmek için dar sokaklarda büyük bir kaos ve izdiham yaratıyorlar. Muazzam bir insan seli etrafını sarıyor. Yanında yürüyen kişi, o inanılmaz kalabalığa bakıp şaşkınlık içinde sana sanki garip bir yaratıkmışsın gibi bakıyorlar diyor. Oysa etrafındaki o kaosa sadece sakince gülümsüyor. Hayır, garip bir yaratığa değil,
gerçek bir insana bakıyorlar diyerek yanıt veriyor. Kendi iradesini inşa etmiş bir zihnin ne kadar nadir bulunduğunu çok net bir şekilde ilan ediyor aslında. Atina sokaklarındaki bu devasa güç, felsefeyi bambaşka bir boyuta taşıyor sonrasında. O dönemde meydanlar boş mantık oyunlarıyla insanları kandıran popüler akıl hocalarıyla dolu. Felsefe gerçek dünyadan kopuk bir statü sembolü haline gelmiş durumda. Megaralı Stilpon ise bu yapaylığı, ezberlenmiş dogmaları görüyor. Zihnini sahte kutsallıklardan arındırmış biri olarak bu yapay düzeni yıkmaya karar veriyor. Felsefeyi o erişilmez fil dişi kulelerimden alıp sokağın, pazar yerinin tam ortasına indiriyor. Teorik tartışmaları bir kenara bırakıp zekasını insanların zihinlerindeki sahte putları yıkan keskin bir silaha dönüştürüyor. İnsanların zihinlerine kazınmış o kutsal inançları bir anda yıkmak ve onlara gerçeği çıplak haliyle göstermek toplumda nasıl bir psikolojik sarsıntı yaratır merak ediyorum. O dönemde bunun bedeli çok ağır olurdu. Ancak onun yöntemi doğrudan inancı reddetmek değil, inancın yöneltildiği nesnenin mantıksal temelini ustalıkla sorgulatmak. Şehir meydanında yükselen devasa Athena heykeli olayı bu sarsıntının en somut örneğidir. Devleti ve gücü simgeleyen o devasa yapının, o altın ve fil dişi heykelin önünde duruyor. Etrafında toplanan o heykele büyük bir saygıyla bakan kalabalığa dönerek son derece keskin bir soru yöneltiyor. Bu heykel, mitolojideki Tanrı'nın mı kızıdır, yoksa onu elleriyle yontan heykeltıraş Fidyas'ın mı? Çevredeki insanlar gündelik gerçekliğin verdiği o refleksle heykeltıraş Fidyas'ın eseridir, onu o yaptığı yanıtını veriyorlar. Tam o saniyede o sarsıcı cümleyi kuruyor. O zaman bu önünde eğildiğiniz şey bir kutsallık taşımıyor, o sadece bir taştır diyor. Dışsal putlar, ünvanlar tek hamlede tuzla buz oluyor. Zihinlerdeki o yapay kutsallıkların yıkılışı, asıl değerin dışarıdaki nesnelerde değil, insanın kendi iç dünyasında olduğunu gösteriyor. Fakat bu sarsılmaz zihnin Atina sokaklarında karşılaşacağı çok daha dişli bir rakip var. Dönemin hiçbir şeyi beğenmeyen, fıçı içinde yaşayan, elinde fenerle güpegündüz sokaklarda insan arayan ünlü bilgesi Sinoplu Diyojen sahneye çıkıyor. Dünyevi olan her şeyi reddeden o umursamaz tavrıyla meydanda felsefi bir gerilim yaratmak üzere bekliyor. İki devasa figür karşı karşıya geliyor. Sinoplu Diyojen'in amacı yeni parlayan bu popüler gücü sınamak ve herkesin önünde onu kendi silahıyla köşeye sıkıştırmak. Meydanda içinden çıkılması imkansız gibi görünen felsefi bir mantık tuzağı kuruyor. Çok kışkırtıcı bir şekilde, senin o çok övülen zekan ve erdemin şu an burada toplanan kalabalığın alkışlarına muhtaç diyerek öne atılıyor. Eğer sen gerçekten dış dünyadan arınmış bir bilgeysen, neden hala bu insanların sana hayranlık duymasına ihtiyaç duyuyorsun diyerek kendi popülaritesiyle vurmaya çalışıyor onu. Karşısındaki adamın afallamasını bekliyor. Ancak Megara ve Stilpon hiç duraksamıyor. Kurulan o tuzağa son derece kıvrak ve ironik bir argümanla karşılık veriyor. O sakin duruşuyla Diyojen'in gözlerinin içine bakıp ben onların alkışlarına muhtaç değilim. Onlar bir insanın kendi zihninin karanlığını nasıl aydınlatabileceğini görmeye muhtaç. Senin elindeki fener sokaklarda boş yere insan ararken, benim kelimelerim onların içindeki o gerçek insanı uyandırıyor diyerek saldırıyı tamamen tersine çeviriyor. Popülariteyi bir ego tatmini değil, zihinsel özgürlüğün topluma yayılması olarak konumlandırıyor. Herkese eleştiren o tavizsiz bilgin Sinoplu Diyojen bu hız karşısında afallıyor. Kendi silahıyla çok zarif bir şekilde vuruluyor. O anın hakkını teslim edip kalabalığa dönerek o tam bir felsefe canavarı ve gerçek bir söz büyücüsüdür diyor. Meydanlarda galip gelmek büyük bir başarı. İşler yolundayken bilgi olmak nispeten kolaydır. Asıl mesele felsefi teorilerin o en karanlık anda ne yapacağıdır. O en büyük dramatik sınav bir tartışmayla değil, korkunç bir askeri felaketle geliyor. Fatih Demetrios muazzam bir orduyla Megara şehrini kuşatıyor. Barış içindeki o güzel liman kenti bir anda cehenneme dönüşüyor. Şehrin kalın surları yıkılıyor, kapılar kırılıyor ve ordu acımasızca içeri giriyor. Açılışta tasvir ettiğimiz o sahne gerçeğe dönüşüyor. Her yer alevler içinde. Gökyüzünü siyah boğucu dumanlar kaplamış. İnsanların ömür boyu biriktirdikleri mallarını kurtarmaya çalışanların çığlıkları sokaklarda yankılanıyor.
Demetrios, sıradan bir komutan değil. Kuşatıcı unvanıyla bilinen, önüne çıkan her şeyi ezip geçen acımasız bir fatih. Ancak o bile bu büyük düşünürün ününü biliyor. Askerlerine onun evine dokunulmaması emrini veriyor. Yıkımın tam ortasında onu kendi huzuruna çağırtıyor. Dünyaları fetheden bir askerle, zihnini fetheden bir filozofun tarihi karşılaşması başlıyor böylece. Yıkımın ve alevlerin ortasında, zırhlı silahlı askerlerin arasında sadece eski bir hırkayla Fatih'in karşısında duran bir adam görüyoruz. Fatih Demetrios, bütün o kibrinin zirvesinde bu en bilge adama bir güç gösterisi yapmak istiyor. Askerlerim senden ne çaldı? Söyle bana, sana tüm mallarını geri vereceğim diyerek sözde bir lütufta bulunuyor. Kendini onun yerine koymanı istiyorum. Evin yanmış ve yıkımın baş sorumlusu gelip sana açık bir çek sunuyor. Sınırsız bir telafi teklif ediyor. Neden bu teklifi reddediyor? O eski hırkanın içindeki adam etrafını saran o yıkıma bakıyor. Sonra yavaşça başını çevirip dünyanın en güçlü ordularından birine komuta eden Demetrios'un gözlerinin tam içine bakarak o tarihi cevabı veriyor. Askerler benden hiçbir şey çalmadı diyor. Çünkü benim olan her şeyi, yani bilgimi, karakterimi ve zihnimi yanımda taşıyorum. Askerler sadece zaten bana ait olmayan eşyaları aldı. Bu sıradan bir söz oyunu falan değil. Kimliğini, varoluşunu yanabilen nesnelere bağlarsan, o nesneler yok olduğunda sen de onlarla birlikte yok olursun. Dış dünyanın el koyabileceği hiçbir şeyi kendisine ait saymayan bu mutlak içsel özgürlük, o acımasız Fatih'i olduğu yerde donduruyor. Fiziksel dünyayı fetheden adam, iç dünyasını fetheden adamın karşısında ne kadar yoksul olduğunu anlıyor. Bu muazzam bağımsızlık felsefesinin sadece askeri bir savaşla değil, toplumun mahalle baskısıyla da sınandığını görüyoruz. Dönemin toplumu bu adamı psikolojik olarak yaralamak için ailesini hedef alıyor. Kızının kuralsız yaşamı üzerinden onu sürekli eleştiriyorlar. Biri gelip son derece yargılayıcı bir tonla, kızın senin için büyük bir utanç kaynağı diyerek o içsel kalesinde bir gedik açmak istiyor. Gelen bu toplumsal baskı karşısında gösterdiği o duruşu asırlık dev bir çınara benzetiyorum. O çınarın kökleri toprağın o kadar derinlerine inmiştir ki dışarıdan esen şiddetli rüzgarlar sadece ağacın üzerindeki birkaç yaprağı uçurabilir. Çınarın o sarsılmaz gövdesi rüzgarı umursamaz bile. O da aynı sakinlikle toplumun o yargılayıcı bakışlarına hiç sarsılmadan yanıt veriyor. O benim için ne kadar utanç kaynağıysa ben de onun için o kadar gurur kaynağıyım. Herkes kendi karakterinin hesabını verir diyor. Kişinin yalnızca kendi iradesinden sorumlu olduğunu ve bir başkasının eylemlerinin onun içsel kalesini lekeleyemeyeceğini anlatıyor. Kendi bireyselliğinin sınırlarını kesin bir çizgiyle çekiyor. Ömrünün son günlerine kadar bu içsel kalenin duvarlarını sağlam tutuyor. Yaşlandığında, vücudu çökmeye başladığında bile iradesinden zerre taviz vermiyor. Hayatının son anını bile dış etkenlerin belirlemesine izin vermeyen, ölümü kendi şartlarıyla karşılamak isteyen muazzam bir irade bu. Son gününde acının onu esir almasına fırsat vermeden en yakın dostlarını etrafına topluyor. Uzun felsefi sohbetlerin ardından bilerek sert bir şarap yudumluyor, ölümü bir mağlubiyet olarak değil, kendi şartlarıyla, neşeyle karşılayarak hayata veda ediyor. Ölürken bile hayatın direksiyonunu bırakmıyor. Onun pratik hayatta uyguladığı bu muazzam miras, en büyük öğrencisi Kıbrıslı Zeno'ya geçerek, insanlık tarihini kökünden değiştirecek olan Stoacılık felsefesinin temelini oluşturuyor. Modern dünyada yaşıyoruz, etrafımız sürekli değişen, her an bizi sarsabilecek dinamiklerle çevrili. Her an o çok güvendiğimiz işimizi, banka hesabımızdaki sayıları, yıllarca emek verdiğimiz kariyer planlarımızı veya evimizi kaybedebiliriz. Dış dünyada kopan küçücük bir fırtına, küresel bir kriz, ellerimizdeki her şeyi saniyeler içinde alıp götürebilir. Tıpkı o yanan Megara şehri gibi hayatımızdaki o güvenli sandığımız duvarlar bir anda çökebilir. Ancak binlerce yıl öncesinden, o küllerin arasından bize fısıldanan çok net bir mesaj var. Asıl varlığımız, kim olduğumuz, cüzdanımızda ne taşıdığımız değil, o sarsılmaz zihnimizin içinde ne biriktirdiğimizdir.
Dışarıdaki yangınlar neyi yok ederse etsin, insanın gerçek sermayesi iç huzuru ve kendi elleriyle inşa ettiği karakteridir. Bugün dışarıdaki o yangın, sahip olduğun tüm ünvanları ve eşyaları kül etseydi, geriye sadece sana ait olan ne kalırdı? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez,